Herkese merhaba. Yıllardır bu tişörtün sahibiyim ama hiç bu kadar anlamlı olmamıştı bugün. Çünkü bugün Ferrari F12 Berlinette test edeceğiz. Ferhat Bey ile beraber. Ferhat Bey merhaba, nasılsınız? Ferhat abi diyebiliriz. Ferhat abi diyelim. Yani evet, ben Ferhat de hani diyebilirsin. insan SS Motor'un genel müdürü diye bey diyorsun ama tanısanız zaten direkt abi diyorsunuz. Teşekkür ederiz bu Ben imkanı teşekkür bize ederim. sunduğunuz için. Berlinette İtalyanca'da coupe otomobil demek. Karşınızda F12. Biliyorsunuz biz normalde otomobillerin dış tasarımına çok fazla yer vermiyoruz. Çünkü çok göreceli bir kavram. Ama çekim aracınız bunun gibi bir F12 ise aerodinamiden ve dizayndan bahsetmeden yapamazsınız. Çünkü bu otomobil 250 saat rüzgar tünelinde test edilerek üretildi. 250 saat rüzgar tüneli, mühendis varsa aranızda, mutlaka vardır bizim takipçilerden, ne demek olduğunu biliyordur. İstiyorsanız ufak ufak anlatalım Ferhat Bey ile beraber. Ferhat Bey, sizin favori modellerinizden biri. Yolda da sizle konuştuk. Yani bu otomobilde tabii korkunç bir tasarım bütünlüğü var. Otomobilin proporsiyonları, girişleri, çıkışları hepsi bir bütün ama aslında ben birazcık işi daha böyle kişisel algılamayı seviyorum. Şimdi bu otomobilin tasarımını Pininfarina yaptı zannediyoruz ama aslında bu otomobilin tasarımı Pininfarina değil. Bu otomobilin tasarımı Flavio Manzoni tarafından yapıldı. Flavio Manzoni de Ferrari Centro Stile, yani Ferrari'nin design bölümünün başındaki kişi. Evet. Bunun da şöyle bir hikayesi var, onu anlatmak istiyorum. Ferrari'nin biliyorsunuz Pininfarina 1960'lardan beri, 58'den beri tasarımda partneri ve aynı zamanda da Sergio Pininfarina, Pininfarina'nın kurucusu, daha doğrusu oğlu, yönetim kurulu üyesi. Ama dramatik bir şekilde bunun iki tane oğlu var. Bir tanesi Andrea, bir tanesi Paolo. Andrea 2008 yılında ne yazık ki bir Vespa kazasında hayatını kaybediyor ve Sergio Pininfarina da yani çok üzülüyor ve büyük bir yasa giriyor ve kendini kapatıyor. Böyle bir çiftliğe bildiğiniz kapatıyor ve ne yazık ki 2012 yılında vefat ediyor. Vefat ediyor. Ferrari'nin o zamanki başkanı Montezemolo da onunla çok büyük bir ahbaplığı var ve o gidişatı görüyor. Montezemolo diyor ki bu iş iyiye gitmiyor ve bunun üzerine 2009 yılında Ferrari Centro Stile'yi kuruyor. Onun başına da 2010 yılında sonra işte Flavio'yu getiriyor. Flavio şu anda İtalya'da en üst düzey tasarımcılardan bir tanesi. Bu otomobile zaten en üst düzey bütün ödülleri aldı. Ama Flavio'nun şöyle bir özelliği var. Flavio aslında otomobil ağırlıklı olsa da mesela Fiat, size çok değişik örnekler vereceğim. Fiorino, Flavio'nun Evet. tasarımı. Doblo, Flavio'nun tasarımı. Golf MK6, Flavio'nun tasarımı. 500, Fiat 500, Fiat onun 500, tasarımı. Cinquecento. 2010'dan sonra da tabii bu iş hızlanıyor. Zaten otomobiller biliyorsunuz 4 sene öncesinden geldi. Şimdi bu otomobiller 2012 yılında çıktı. O zaman zaten belli bir dizayn devamı geliyor ama bütünüyle Flavio'nun ekibinin tasarladığı ilk otomobil, ilk Ferrari aslında bu. Ama bunu Pininfarina haricinde hiç lanse etmediler. Çünkü dediler ki keskin bir geçiş olmasın, yavaş yavaş. Bu otomobil Pininfarina ile Ferrari Centro Stile'nin ortak bir yapımıdır ama aslında öyle değil. Bunu zaten tasarımdaki bütün öğelerden anlıyorsunuz. Yani işte bu aero bir işten, arkadaki T'den, Aynen proporsiyonlardan. Öyle. Mesela bu otomobilin içinin 458 ile çok büyük bir tasarım bütünlüğü var. 458 de bu Centro Stile'nin ilk yaptığı içtir. Mesela 458'in içi de diğer Ferrari'lerden çok dramatikçe farklıdır. Evet. Sonra ilk defa dediler ki Ferrari Centro Stile ilk yaptığı otomobil La Ferrari. Evet, onu da zaten görüyorsunuz. Evet. Zaten ondan bütün sonra çizgiler falan. Orada bütün yaratıcılık kullanıyor. Ama Flavio'nun şöyle bir Flavio otomobil delisi değil. Otomobil delisi olmadığı için aslında otomobil gözlüğüyle tabii ki bakıyor ama biraz daha böyle geniş, estetik belki biraz daha sanatsal boyutuyla. İşte Floransa'da mimarlık okumuş. Bir de zaten şöyle bir şey var. Bunu tek bir kişi tasarlamıyor bu otomobil. Bunu bir ekip. Yani o ekip tasarlıyor. şirket. Bunun içinde Japon'u da var, Hintlisi de var. İşte İtalyan'ı da var tabii ki ama bu ekip bitiriyor bu işi. Sonra Flavio önüne koyuyor. Flavio da zaten diyor ki bunu böyle başlamanız lazım. Şöyle başlayın. Son dokunuşları yapıyor. Flavio Şef yani o. dokunuşları yapıyor. Sonra onu götürüyor.
Ferrari'nin CEO'sunun önüne bırakıyor. Diyor ki bizim 2 tane tasarım şeyimiz var, örneğimiz var. Bunların hangisi şununla yürün diyor, bununla yürün diyor. Aslında gene dönüp dolaşıp iş bir kişide iki Bir kişide bitiyor. Son karar. Çok ekstrem örnekleri Bob Luster mesela işte 6. jenerasyon Corvette'te gitmiş arabaya bakmış. GM'in o zamanki CEO'su. Bunu beğenmedim diyor adam. Ve 2 sene gecikiyor araba. Gecikiyor. Araba niye gecikti bilmiyorsun ama aslında sebebi o. Çok basit. Tek kişi yüzünden. Çünkü gene bu iş birazcık insanla alakalı. Yani yoksa bir firma tasarlıyor. Pininfarina dünyanın en iyi firmalarından biri belki idi şu anda. Yani ben hep insanları çünkü firmalarla özdeşleştiririm. O özel insan yoksa o işin içinde bir süre sonra o tılsımını kaybediyor. Gidiyor. Ben öyle düşünüyorum. Bunun da öyle bir enteresan bir şeyi var aslında. Hikayesi var. Bu otomobil arkadaşlar, Ferhat abi de bahsetti. Dışarıdan takma spoilerı ya da ekstra bir şey yok. Aerodinamik olarak downforce yaratan bir kaputu var. Şurada zaten otomobile yandan baktığınız zaman rüzgarın aktığını görebiliyorsunuz resmen. Sanki rüzgar tünelinde izliyormuşsunuz gibi. Buradaki hava akışı doğal bir downforce yaratıyor. Aynı zamanda tabii otomobilin bütün altı da dümdüz. Altındaki havayı arka difüzöre yönlendiriyor. Difüzörde vakum yapıyor ve o da bir downforce yaratıyor. Keza önde çok güzel bir detay var. Frenleri soğutması gerektiği zaman buradaki flap açılıyor ve havayı frenlere yönlendiriyor. Gerekmediği zaman drağı yani sürtünmeyi azaltmak için buradaki kapakçık kapalı duruyor ve havayı buradan rahatça akıtıp gönderiyorlar. Zaten arabanın drag coefficiency yani sürtünme katsayısı da çok düşük. 0.29. 0.29. Yani 30'un altında çok ciddi bir rakam böyle bir süper spor için. Bir de bence otomobilin arkasındaki o detaya da bakmamız lazım. Çünkü o da çok özel. Özel Formula 1 otomobili gibi. Tabii. Arkası. Bir kere zaten o sis lambası direkt o Formula 1 genlerinden. Stop lambası, işte yağmur lambasının bir reprodüksiyonu değilim ama asıl şu hikaye, şu T tasarımı. Bu Flavia bunun üstüne çok durmuş. Aslında ilk başta fark etmiyorsun. Zaten tasarımcıların iyisinin bence anlaşılması odur. Çok ilk başta fark etmezsiniz. Sonra baktıkça bu bir şeye benziyor, bu bir şeyi andırıyor dersiniz. Tabii arka difüzörler inanılmaz. Evet. Orada bütün hikaye zaten otomobilin üstündeki buradaki kocaman bir downforce yaratan bir spoiler değil. Buradaki difüzörün uzaması. Şunun 1 santim uzaması otomobilin son süratini değiştiriyor. Yere basma kuvvetini değiştiriyor. Sonra egzozlarda çok enteresan detaylar var. Mesela bu egzoz değil. Aslında bu sadece bir uç. Boru. Boru, evet. Egzoz bunun içinde şöyle oturuyor. Çünkü egzoz biliyorsunuz çalışırken oynamak zorunda. Oynuyor. Bunlar ama aslında sabit. Bunlar oynayamaz. İşte Ferrari onu mükemmel düşünmüş. Kaliforniya'da ilk bunu yapmışlardı. Buraya oturtuyor. Orada oynuyor. Ama görsel olarak bir bozukluk yok. Downforce diyoruz. Bu otomobil 200 km ile giderken yaklaşık 123 kiloluk bir downforce yaratıyor. Ya ciddi bir sürat ki 200'de bu otomobilin son hızı 340. Siz düşünün o hızlarda artık hani hep derler ya eskiden Lamborghini Diablo 240'la ters de gidebilirdi muhabbetleri vardı. Bu otomobilde muhtemelen aynısını yapar. Çünkü çok ciddi aerodinamik geliştirmeler var. Tabii. Bir de gördüğünüz gibi arabada çok büyük yarıklar yok. Bu yarıkların olmaması tabii yine sürtünme katsayısını çok düşürüyor. Evet. Siz daha önce demiştiniz herkes otomobilin arkasını bastırabilir ama ön tarafı bastırmak ciddi Ar-Ge ve çalışma ister. Aynen. Diye. Ön tarafa hiçbir şey yapamazsınız. Ön tarafa 2 tane kenarlara lip koyarsınız. Ama o otomobilin bu sefer kullanılabilirliğini yok ediyor. Ondan herhangi bir yere girip çıkamazsınız. Bu sonuçta bir GT. Bu, uzun yola da çıkacaksın bundan. Her yere gitmek zorundasınız. Oraya öne koyulan lip, kenarlara koyulan difüzörler hem otomobilin tasarımını çok her otomobile benzetiyor. Evet. Hem de fonksiyonelliğini yok ediyor. Hazır burada GT demişken ve bu aslında bir uzun yol süper sport otomobili demişken hemen arkasındayken bagajını da göstereyim size. Bagaj ve benzin deposu hemen kapının buradaki 2 düğmeden buradan basınca açabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada kabin boy 2 tane valiziniz hatta daha da ekstra işte torba vesaire şeylerinizi koyacak 320 litrelik bir bagajı var. Onun haricinde biraz daha yere ihtiyacınız varsa buradaki bölmeyi de çıkararak totalde 500 litrelik bir bagaj elde ediyorsunuz. 500 litre şu anda C kompakt segmentteki otomobillerden daha fazla. Yani açıldığı zaman. Yani burada GT genlerini tamamen taşıyor otomobil. Önde konumlandırılmış bir V12. Oraya zaten ayrıca geleceğiz. Arkadan çekiş, bagajı var. Tam bir Ferrari. Biliyorum içini de çok merak ediyorsunuz. Hemen içeri de geçelim.
kullanmaya başlamadan önce iç detaylardan da bahsedelim. Ve biliyorum sabırsızlanıyorsunuz. Yola da çıkacağız ve o motor sesini duyacağız. Otomobilin içine bindiğiniz zaman koltuklardan önce bir başlayalım. Sürüş pozisyonu bir kere idealinizi yakalıyorsunuz. Zaten hani bir Ferrari'de bunu tartışmaya gerek yok. Gömülüyorsunuz. Yan destekler müthiş. Elektrikli bir koltuğu var. Isıtmalı aynı zamanda. Aslında her şey direksiyon. Burada her şeyi kontrol edebiliyorsunuz. Nedir? Sinyaller. Başta insan bir yadırgıyor. Ya diyorsun hani biz kollara alıştık. Ama 1 kilometre sonra falan ya o kadar içgüdüsel geliyor ki hani tık sol sinyal. Basıyorsun kapanıyor. Sağa basıyorsun sağ sinyal. Silecekler burada ufak bir tuşta. Keza uzun farınız burada. Yine far ayarınız burada. Yani kontroller aslında çok içgüdüsel çalışıyor. Ama tabii en önemlisi direksiyon üzerindeki Engine Start ve Manettino yağmur modu, race modu, sport modu ve ESP'yi tamamen kapattığınız modlar var. Bir ufak Formula 1 aracında gibi hissediyorsunuz kendinizi. Tabii iç mekanda en güzel detaylardan bir tanesi buradaki hava nozulları. Bunlar gerçek alüminyum arkadaşlar. Gerçekten bir F-16'nın nozzle'ına bakıyor gibi hissediyorsunuz. Hani buradan böyle afterburner'dan yüzünüzü yakacak falan diye bir hani şey oluyor. Alev çıkacak falan zannediyorsun. Ya çok güzel böyle sportif detaylar var. Orta konsolda geri vites, otomatik ve launch kontrol yapabildiğiniz düğmeler var. Bu arada çalıştırdığınız zaman sağ kulakçığı çekiyorsunuz ve 1'e geçiyor. Sonra devam ediyorsunuz. İsterseniz manuel, isterseniz oto şeklinde kullanabiliyorsunuz. Ya bu otomobile özel opsiyon dağınım, yanılmıyorsam opsiyon, önde lift özelliği var. Şurada bir düğmesi var. Basıyorsunuz. Şu an çalışıyor mu bilmiyorum. Ha, çalışıyor. Otomobilin önünü kaldırıp indirebiliyorsunuz. İstanbul için bence çok güzel bir özellik. Nerede neyle karşılaşacağınız hiç belli olmuyor. Önü gayet kalkıyor ve çarpmıyorsunuz. Güzel bir detay. Otomobilin derisi de tabii söylediğin gibi çok özel. Poltona Frau marka bu yani çok farklı bir deri treatment'ı ve derinin özelliği ince olması. İnce olduğu için de aslında kullanımı biraz zor ama yıllar geçtikçe daha da güzelleşiyor. Ve otomobilin o kendine has bir o kokusu var ya. O kokusu daha da böyle farklı hale geliyor. Şey böyle şarap gibi. Zaten 5 duyunuzu etkiliyor. Kokusu, görüntüsü, sesi. Gerçekten sesini falan da zaten duyacağız. Kadranlardan da bahsetmek istiyorum. Tabii ki yarış otomobillerinde olduğu gibi karşınızda sadece bir devir göstergesi var. Zaten 10.000'e kadar gidiyor. Bu otomobil 8.700'de Redline'a giriyor. Oldukça günümüz şartlarında turbo otomobillere alışmışken bunun gibi atmosferik bir canavar insanı mutlu ediyor. Hemen solunda TFT bir ekran var. O ekranda bu Manettino'dan ayarladığınız işte diferansiyel, ESP sistemi gibi şeylerin ayar konumunu görebiliyorsunuz. Aynı zamanda işte benzin göstergesi var. Park sensörünün ekranı var. Yol bilgisayarını kontrol edebiliyorsunuz. Bir de güzel böyle değişik bir detay. Hız sabitlemenin Ferrari'cisi olan pit speed tuşu var. Buradan da hız sabitleme yapabiliyorsunuz. Bir de orada Trip Computer'da enteresan bir gösterge var. O da maksimum speed'inizi görüyorsunuz. Orada sizin için hep motive edici bir rakam oluyor. Evet. En son 243 yapmış biri. Biz yapmadık. Biz Bahçeköy'deyiz. O hızlara ulaşamayacağız ama burada zaten hani 340 yapıyor. Yapıyor zaten. Hani orada bir sıkıntı yok. Ama o hisleri ve o hızlanmayı aktarabileceğimiz kadar aktaracağız sizlere. Biliyorum heyecanlısınız. Ben de çok heyecanlıyım. Yolda görüşürüz. Evet abi, yola çıkabiliriz. Seni biraz yorduk. Çekim böyle takipçiler geliyor. Çok hevesli oluyorlar böyle. Aa, ben de katılayım işte falan. Onlar sanıyor ki bütün çekim böyle gazlıyoruz. Uçuyoruz, kaçıyoruz. Böyle 2 saat işte slider bilmem ne yapınca aa böyle miymiş falan diye. Kornası çok güzel bir yerde. Bahsetmeyi unuttum. Direksiyon üzerinde derinin altında ellerinizi arkadaşlar hiç bırakmadan bu otomobilin her şeyini kontrol edebiliyorsunuz. Ya çok hakikaten sürücü odaklı bir otomobil. Aynı zamanda opsiyon olarak yolcu tarafına da ekran alınabiliyor. Bunda yok galiba. Evet, bunda yok. O inanılmaz bir opsiyon. Zaten dünyada başka hiçbir otomobil firmasında yok böyle bir opsiyon. Yan taraftaki her türlü otomobilin bilgilerini veriyor. Deviri, hızı, navigasyonu, modlarını. Ya bu taraftakini daha fazla heyecanlandırıyor. Böyle 340'la giderken yanda oturunca ben de çok tedirgin oluyorum. Hani ben korkmam ama
biri böyle gazladığı zaman tedirgin oluyor insan o ister tabii istemez. ki yan taraftakine duyduğun güvenle alakalı. Benim bir kere Volkan Işık'la bir tecrübem olmuştu. Onu mutlaka anlatmak istiyorum. O zaman Antalya'daki o Dünya Rally Şampiyonası zamanları Volkan abi de ne yazık ki yarış dışı kaldı. Biz de onunla beraber etapları izlemeye gittik. Sonra dönüyoruz. Dönerken işte bir tane Pilot Sporting ama işte Gruppen amortisörü ve lastikleri var. Böyle başladık aşağı inmeye Antalya'dan, o meşhur virajlı yollardan. Evet. Neyse ben tabii yanında Volkan abi kullanıyor. Çok rahatım. Böyle bayağı bir limitlerde gitmeye başladık. Sonra önümüze bir tane 07 plaka bir Megane Coupe düştü. Bizim tabii gazladığımızı görünce bu da heyecanlandı. Gazlamaya Gazlıyor. başladı. Dedim ki Volkan abi bence fazla gitmeyelim çünkü adam ölecek yani. Çünkü arkasındaki Volkan Işık olduğunu bilemez. Bilemez. Sonra hakikaten bir virajda böyle yol dışına çıktı. Neyse kurtardı falan. Sonra biz onun yanından geçtik. Ondan sonra Volkan abi iyice uçtu. Bam inmeye başladı ve indik aşağıya. O etapların da ben normalde yarış etabı olduğunu biliyorum. Tabii Çok başka rahat, evet. yarışlarda. Tabii. Ondan sonra Volkan abiye döndüm. Volkan abi dedim çok iyi gittik. Yani tebrik ediyorum. Çok iyi ezberlemişsin dedim. Böyle yaptım. İlk defa İlk gidiyorum. defa. Ben böyle. Aynen. Nasıl ya? O zaman anladım. Abi dedim peki böyle nasıl gidiyorsun? Her an önüme kaya çıkacak gibi gidiyorum dedim. Öyle gitmiyorsun ama. Ama öyle gitmiyorsun İşte işte. her an önüme kaya çıkacak, önüme işte geyik çıkacak, araba çıkacak gibi gidiyor. O zaten o rally otomobil kullanım stilinin bazını oluşturuyor. Aynen öyle. Tabii ki yeteneği yani onları kilometreyi hiç Arabayı tanıması. lafını bile etmiyorum. O zaten olmazsa olmaz. Ben de dün bir resim paylaştım Instagram'da. 2009 yılı Volkan Işık'la rally'e ilk adıma katılmıştım. Volkan abiyle bir pozumuz var öyle. Evet. İşte Serhat Özdemir falan var. Evet. Ondan sonra güzel. Ondan bir sene sonra co-pilot olarak yarışmaya başladım. Harika. Otomobile geri dönelim. Arkadaşlar V12 62 derece konumlandırılmış bir V12. 740 beygir. İnanılmaz bir makina. Yani şöyle, zaten Ferrari demek böyle hardcore Ferrari fanları için V12 demektir. Değil mi? Yani Yani şimdi Ferrari aslında tabii insanların aklına böyle 458, 355, 430 daha böyle agresif tasarımı geliyor ama bunun DNA'sında, genlerinde hep önden motor V12, 65 derece ve GT. GT. Yalnız seni uyarayım. Yani şu anda bu saatten sonra artık normal bir otomobile bindiğin zaman aynı şeyleri hissetmeyebilirsin. Onu söyleyeyim. Zehri aldım. Çünkü bu hani 740 beygir, aklımız çok rahat. Atmosferik bir otomobil, 740 beygir. İnanılmaz. Bu bir hiperkar. Yani bunun bir üstü zaten La Ferrari La işte. Ferrari'si, Pagani'si ki şu anda Pagani Huayra ile aynı beygirde bir önceki versiyonuyla. İşte ne bileyim 918 hiperkar teritori. Yani bu otomobil dünyada satın alabileceğiniz en hızlı yol otomobili. Aynen öyle. Zaten 2012'de çıktığı zaman en hızlı, en güçlü olarak çıktı. Tabii. Şimdi işte 812 Superfast var. Bunun bir tık işte 800 beygir bir tık aslında Aynen güçlüsü. öyle. Ama Aynı altyapı şasisi bu. Aynı, motoru aynı. İşte Dodge Demon var 800 beygir ama yani onun bununla hiçbir Ama alakası yok. ya o 830 beygir de o tamamen Amerikan kafasıyla Aynen drag öyle. otomobili. Aynen öyle. Ya bununla bir alakası yok Bunun o yarattığı otomobilin. sansasyon işte şanzımanın uyumu, şasinin uyumu, süspansiyonun hareketi, oturma pozisyonu, görüş pozisyonu Evet yani hepsi bambaşka. O yüzden seni inanılmaz. uyarayım. Bundan sonra başka bir otomobil bindiğin zaman Aynı hisleri alamayacaksın. söyleyeyim ondan sonra Yani- istiyorsan sağa çekebilirsin. Ya sağa çekmek değil ya arkadaşlar şu yani muhteşem ya. 8000 9000 çeviriyor. Şunu söyleyeyim. Biraz turladık. İşte AMG GTS de kullanmıştım. O V8 süpercharger'lı bir otomobildi. Bu arkadan çekiş atmosferik bir makina. 740 beygir. Bunu biliyorum. Bunu bilerek otomobile iyi davrandığınız zaman beni tedirgin etmedi. Yani enteresan bir şekilde o motor atmosferik olmasından dolayı herhalde hem bu his. atmosferik hem de tabii paketin mükemmel çalışması. Yani çünkü sadece beygir değil, işin içinde dediğim gibi şanzıman çok önemli. Mesela bu otomobilin şanzımanı dünyada eşsiz. Niye eşsiz? Şöyle, yani sadece çift debriyajlı olması ya da işte mükemmel vites değiştirmesi değil. Dünyada biliyorsunuz 7 ileri şanzımanlarda artık 5. vites birebir orandır. Ondan Evet. sonra düşer. Bu Evet. otomobilin 7. vitesi birebir oran. Yani direct drive 7. vites. Direct Drive 7. Bu vites ne demek? Bu otomobil aslında tamamen akselerasyon için yapılmış. ve son sürat 340 km. Şaka gibi. Yani nasıl oluyor değil mi? Şaka gibi. Ya bu otomobilde zaten şu an çok güzel Bahçeköy yollarındayız. Hafif virajlı falan.
Burada da biraz kullandık. Top speed de var ama onun haricinde böyle virajlı yollarda da bu otomobil 1520 kilo. Çok hafif bir otomobil değil ama gene tabii hafif şeye göre. Aventador'dan 49 kilo falan daha hafif. 6.3 litre V12'si olan bir makineden bahsediyoruz. Aynen öyle. Yaklaşık 240 kilo. O da çok C hafif segmenti arabalar 1300 Yani, falan aynen artık öyle. yani. Ve 1 beygir 2.2 kiloyu çekiyor. Yani bu şu demek, yani 200 beygir arabanın 440 kilo olması demek. Aynen öyle. Aynen Böyle öyle. düşünmek lazım yani. Ve yani devirlenme soluksuz ya. Diyorsun ki hani tamam red line'a geleceğiz. Daha hala 2000 devirin falan var. Evet. Ya büyük makinenin bu kadar yüksek devir çevirmesi de çok sıra dışı bir olay. Çünkü makine büyüdükçe devir çevirme kapasitesi azalıyor. Tabii. Kullanılan materyaller çok daha farklı hale geliyor. Yani bugün siz 2 litre turbo motor otomobili kendi bilginiz ve know-how'ınızı 600 beygir haline getirebilirsiniz. Hiçbir Aynen teknolojik öyle. bilgiye sahip ama atmosferik bir otomobille böyle bir şey yapma şansınız İmkansız. yok. Litre başına 100 beygir bile alamazsınız. Ya eskiden bu Peugeot'lar, egzantrikler, işte kapak taşlamalar, port polişler falan Yok. 150 beygir oluyor 165. Aynen öyle. Hani Bu hele otomobil litre başına 117 beygir veriyor. 117 beygir, İnanılmaz. 6.3 V12. inanılmaz yani. Bu arada torku da 690 Nm tork. Evet. Yani ciddi bir tork değeri de var. Aynen öyle. 69 kilo. Tamamen alüminyumdan üretilmiş. Motorda çok güzel bir detay var. 2 tane rezonatör var motorun üstünde. Bu rezonatörler emme manifoldlarına giden havayı daha düzenli hale getiriyor ve Her silindire giren havanın homojen olarak dağılmasını sağlıyor. bunda bir de multispark teknolojisi var. Yakıtın cinsine göre, havanın sıcaklığına göre farklı ateşleme yapabiliyor buji. Tabii. O da tabii çok ciddi etkiliyor performansı. Artı her silindirin üstünde dijital NOx sensörleri var. Evet. O da ona göre Zaten şey ayarlıyor. bu otomobilin kompresyon oranı 13,5. Yani ülkemizdeki benzini düşünürsek bu otomobilin sağlıkla yürümesi tamamen teknoloji ve elektronik bir mucize yani. Aynen öyle. Çünkü hele özellikle kalitesiz yakıt kullanırsanız motor hele ki sıcak havalarda detonasyona, Biraz vuruntu inanılmaz yapmaya çok detonasyon. meyilli oluyor. Tabii. Ya Gene burada işte bu teknoloji buradan kaynaklanıyor. Yani 13.5 kompresyon oranı yarış otomobili teritorisi oldu. tabii bu zaten yani bu Enzo'nun bloğu. Evet. Ya aslında blok olarak hani hacim olarak falan aynı ama ondan sonra çok ilerlettiler. Bu otomobil zaten 2013 yılında motoru Engine of the Year seçildi 4 litre üstüne. Evet. Ve bunun üstüne LaFerrari'nin makinesini yaptılar. Daha sonra işte söylediğin gibi 812 Superfast'in makinesi bunun üstüne yapıldı. Olağanüstü bir makine. Yani gerçekten Harika. bir sanat eseri. 8700'e kadar soluksuz çeviriyor. Yani aklınızı başınızdan alıyor ya. Yani hep ben ciğer diyorum ya. Bu ciğeri işte bitmez. bunun ciğeri yok yani imkansız. Bir de sürüş karakteri olarak bence o önden motorlu Ferrari'lerin dönüm noktası bu. Çünkü sürüş karakteri olarak bence hiç önden motorlu bir otomobil gibi değil. Tamamen ortadan motorlu otomobil karakteri var. Çok Sadece dengeli. gücünü doğru düzgün gazınızı kontrol ederek Aynen yere öyle. vermeniz lazım, o kadar. Yani tecrübe çok istiyor tabii. Tabii. Böyle hırt diye basarsan anında arkası gelmeye çok müsait. Tabii, yani tabii. uzun drift yapabilirsiniz. Hiç problem değil. Ve bu mesela bir önceki versiyonu 599'dan daha küçük bir otomobil. 5 Evet. santim daha küçük. Mesela bu çok alışılmışın dışında bir şey. Normalde otomobiller hep büyüyor. Bugün Büyüyor. bakın yeni çıkan Polo'ya bakın. Daha 4. büyük. jenerasyon Golf Golf'tan oldu. daha büyük. Aynen öyle. Hep böyle otomobiller büyüyor. Halbuki otomobil büyüdükçe daha kapasiteli olmuyor. Proporsiyonlarını daha homojen hale getirmek lazım. Oturma pozisyonu mesela bahsettin. 599'a göre 2,5 santim daha aşağıda. Aşağıda. Ya bunu yapmak için her şeyi değiştiriyorsunuz otomobil içinde. Tabii yani Şanzımanın yerinden tutup süspansiyonun çalışma prensibine kadar hepsi değişiyor. o 1-2 santimlik fark bile atıyorum en son Type R'ın lansmanına gittik. Type R'da koltuğa indirmişler ama nasıl benzin deposunu başka yere koymuşlar Tabii, falan. kesinlikle Yani çok öyle. büyük farklar bunlar. Acayip. Bu otomobil 0'dan 100'e 3.1 lastiğe göre eğer silik falan kullanırsanız 2.9'lara kadar indirebiliyorsunuz.
Ama bizim bu asfaltlarda tabii o performansı elde etme, yani hafif dokunsam bile bak hemen fırt geliyor. Ki üzerinde güzel lastikler var. Üzerinde akıllı bir diferansiyel var, ondan da bahsedeyim. Eski 599'da kilit vardı, mekanik kilit vardı. Formula 1 teknolojisini direkt adapte ediyorlar. Oradaki yaptıkları Ar-Ge ile bunda da elektronik bir diferansiyel kullanıyorlar. Evet. İşte yanlıyorsanız ona göre kilit oranını arttırıyor. Evet. Gazlıyorsan bakıyor 2G ile dönüyor adam, ona göre kilit oranını veriyor. Ya inanılmaz akıllı bir diferansiyel. Evet. Mesela bu otomobil süspansiyonu Magnarite. Magnarite içerisinde mıknatıs olan bir süspansiyon sistemi. Bunu ilk Bose bildiğimiz hoparlör üreticisi Bose bulmuş. Daha sonra bunu konfor için geliştirmiş. Sonra Ferrari bunu alıyor Bose'den ve ilerletiyor. Gerçi Magnarite teknolojisi hiç C6 Corvette'de çıktı ama onunla evet. Bununla alakası yok. Sonra R8'de de benzer bir yapıldı. Magnetic Ride dediler ona. Ama bunun çalışma prensibi çok daha farklı ve çok daha performans odaklı. O kadar hızlı tepkimesi var ki süspansiyon, o yüzden yoldaki en ufak kötü yüzeyi anında algılıyor. Ona göre şasinin durumunu değiştiriyor. Zaten otomobilde arkadaşlar bu direksiyon üzerinde bir amortisör simgesi var. Ona bastığınızda Bumpy Road moduna geçiyor. Bu otomobil GT otomobil olduğu için gerçekten İstanbul'da yollardır hani çok iyi değil. Rahatsız olmadan kullanabiliyorsun otomobili. Ya bu da bunları yapabilmek, bu rafinelik, bu performans, işte orada teknoloji ve Ar-Ge konuşuyor. Yani 740 beygir bir otomobille böyle yavaş yavaş gitmek, normal bir tabii ısınmadan işte, hararet yapmadan, sesinizi çok rahat duyacak şekilde, lastik sesi gelmeyecek şekilde. Aynen öyle. Mesela 4. viteste şu an işte 40 ile gidiyoruz ve egzoz sesi hiç rahatsız etmiyor ama ne zaman ki basıyorsun o zaman o güzel duymak istediğin ses geliyor. Bumpy Road'da mesela dünyada çoğu otomobilde yoktu. Yeni yeni yapmaya başladılar. O da mükemmel bir düğme çünkü race modunu aldığınız zaman ya da bir üst modlara otomobil tabii çok sertleşiyor ama bu sefer yol kötü bozuk zeminli olabiliyor ve o zaman araba boşuna zıplamaya devam ediyor. Schumacher ilk 430 Scuderia geliştirilirken özellikle bu düğmenin yapılmasını istemiş. Nürburgring'in kötü zemini. Kötü zemin. Doğru. Çünkü çok seken bir test. Aynen. Hele karuselde falan yani yoldan bile çıkarır otomobili. Onun üzerine ilk Scuderia'da koydular bu düğmeyi ve olağanüstü başarılı. Sonra birkaç tane otomobilde daha bu düğme çıktı. Amortisörler Öhlins, yaylar KW ve o elektronik magnetik sistemde Magneti Marelli. Magneti Marelli biliyorsunuz çok meşhur İtalyan üretici. Bütün otomobilin aktif sistemlerinin hepsi tek bir beyin kontrol ediyor. O yüzden zaten çok hızlı. Otomobilin bu kadar keyifli olması, sizi kolay kullanılabilir hale getirmesi. İşte bunun traction kontrolü, ESP'si, beyin, otomobilin motor beyni, hepsinin birbiriyle uyumu ve hızıyla oluyor. Aynen öyle. Yani gaz tepkisi falan inanılmaz ya. Hakikaten inanılmaz. Ve kafası da kocaman. Yani burada Corvette gibi böyle uçlarda böyle şişik kaput. Evet. Ama yönlendirmesi falan muhteşem otomobilin. Tabii direksiyonun turu çok kısa. 2.1 tur. Evet. Bu da tabii çok sıra dışı. Otomobili anlık size yönlendiriyor ama bu anlık yönlendirirken şasinin birazcık böyle mukavemetsiz olması otomobilin dengesini bozar. Onu da sağlamadığı için mükemmel bir yönlendirmesi var. Vallahi harika. Tabii bu performansı bir de dizginlemek lazım. Bunun için de 398 milimetrelik karbon seramik devasa, yani 40 santim. Çoğu otomobilin kendi lastiği kadar, jant boyu kadar karbon seramik diskleri var. Yani böyle bir otomobilde lazım. Yani sonuçta Ferrari ile Brembo'nun çok uzun yıllardır bir ortak ürün geliştirme ve teknoloji geliştirme altyapısı var. Brembo'da şu an bence karbon seramik fren sistemlerinde bir numara. Bu 3. jenerasyon karbon seramik fren sistemi Ferrari'nin. Ferrari 2008 yılından beri bütün otomobillerine standart olarak her versiyonuna koyuyor. Karbon seramik standart koyuyor. Bugün hala dünyada 3 tane 4 tane otomobil var seramik standart koyan. Ve seramik fren inanılmaz bir ağırlık şu sağlamasıyla beraber çok dayanıklı. Çok dayanıklı, bir de homojen bir fren performansı sağlıyor. Yani evet. Siz 300 ile frene bir kere basarsanız, normal demir frenle diyeyim, ikinci kere bastığınızda araba durmaz. Durmaz. Direkt zaten ayağınızda hissedersiniz. Bunu sadece hisse kullanım gibi düşünmemek lazım. Normal hayatımızda da yüksek süratlere anlık çıkıp anlık yavaşladığımızda fren performansından çok şey kaybediyoruz. Tabii. Onunla beraber tabii bildiğin gibi ağırlığın
yürüyen kitleden alınması çok daha avantajlı. Yani koltuktan 30 kilo sökmekle frenden 30 kilo sökmek arasında 4 katına kadar çok büyük fark var. Rotasyon İşte sprung unsprung weight oranı. Ve o da tabii en alınması gereken yerden o kiloyu alıyorsun. Çoğu ilk jenerasyon karbon senkte mesela ilk çıktık bastın yok orada bir şey yok. Fren ısınmadan durmazdı. Ya da yağmur yağdı frene bastın yok öyle. Yok. Hop aynen bu öyle değil normal dediğim gibi çelik fren gibi. Çelik fren gibi duruyor. Ve bir de tabii şimdi 40 santimden büyük frenler de var ama önemli olan yüzeyin büyüklüğü değil. O yüzeyin tutuğu oradaki pedlerin yapışması, öpüşmesi. Komponentler çok farklı. Tamamen o da bambaşka bir bilim. Şasisi bu arada o çokça tartışıldı Ferrari fanları tarafından. Bu otomobilde Space Frame tam alüminyum bir şasi var. Hani hep keşke karbon olsaydı dediler. Full karbon niye olmadı dediler falan ama onun da açıklaması galiba siz daha iyi bilirsiniz. Orada şöyle bir durum var. Şimdi full karbon şasi bugün hala hiperkar şasisi olarak kalmak zorunda. Evet. Çünkü bunun iki tane sebebi var. Birincisi bu şasiyi yapmak çok pahalı. Yani karbon şasiyi yapmanız gerçekten büyük bir yatırım. Yani onun yatırımı, yapılma süresi bunlar çok pahalı ve bu otomobilin tabii fiyatına yansıyor. İkincisi de bence daha önemlisi otomobile herhangi bir darbe geldiği zaman o şasinin tamiri diye bir şey yok. Yani o parçayı kesip yerine bir tane yapıştırayım rezin öyle bir şey yok. O çöp oluyor. Şimdi bunu yapan Aventador'un şasisi karbon ama tamamı karbon değil. Evet. Belli bir kısmı. Bir kısmı. Hiperkar'da zaten bir fiyat elastikiyeti yok. Şöyle ki yani siz 1 milyon vermişsiniz. O arabayı verecek olan kişi için söylüyorum. 1,5 milyon. Orada çok fazla bir fiyat elastikiyeti olmuyor. Yok. Bunun zaten bir sürü örneği var. İşte yeni çıkan Bugatti 2,4 milyon, eskisi 800 bin. Arada 3 katı fiyat farkı var. Adamlar bir senede neredeyse 18 satışını yaptılar. Aynı şekilde Ferrari için öyle, 918 için öyle. Bugün 1 milyon euroluk arabaya 2,6-2,7 milyon euro para veren müşteriler var. Şimdi o yüzden bunun bence karbon olmasının vergisiz fiyatı Avrupa'da 250-300 bin euro. İşte Türkiye'de tabii vergiler sürekli yükseldiği için ona hiç girmiyorum. Yani Avrupa vergilerinden evet. Çok bir avantajı olmuyor ama alüminyum şasinin bir sürü farklı avantajı var bir kere. İnanılmaz rigid. İnanılmaz rigid, hafif ve şekillendirmesi, tamiri de karbona göre kolay. Şimdi bu GT otomobili. Canım. Yani kaza yapabilirsin, vurabilirsin. Bir de karbon şasi gerçekten yol konforundan çok fazla fedakarlık etmenize sebep oluyor. Çok sert oluyor. Çok sert. Yani bunu belki 4C'de görmüşsündür. Evet. İşte ben de bir sürü karbon şasili süperkar, hiperkar kullandım. Onlarda da yani tamam sert otomobil ama aşırı sert olunca bu sefer yol konforu gidiyor. Yol konforu gidince bu sefer bunun gibi dediğim gibi GT bir otomobile uzun yol yapmak sizin için ızdırap haline gelebiliyor. Bunların hepsi tabii düşünülmüş önceden planlanmış şeyler. Yani Ferrari zaten hiçbir zaman karbon şasiyi normal otomobillerine yapmadı. Hep hiperkarlara, süperkarlara yaptı. Bitmiyor. Bitmiyor yani. İnanılmaz. İnanılmaz ya. Vites düşüşleri de ya ben böyle bir vites atma görmedim. Hani çift kavrama 60 milisaniye öyle bir şeydi galiba. Zaten ölçmüyorlar. Çünkü anlık. Anlık yani göz kırpma gibi. İkincisi zaten çift debriyaj şanzımanda vitesi yükseltmek değil vitesi düşürtmek bir hikaye. Meziyettir. Bunda da bak. Dokunduğun an. İnanılmaz. Ya ben alıştım yani arabaya. İzliyordum videoları falan da tabii ki böyle pistte kullanmadım. Daha hani böyle yüksek sürate çıkmadık ama nedense bana değişik bir güven verdi bu otomobil. Bu otomobil tüm bu karakter zaten hani bir şey yetenek bir şeyi kolay yapıyormuş gibi gösterir denir ya. Evet. Onun birebir aslında otomobil versiyonu. Çünkü aslında çok zor olan şeyleri size çok rahatmış gibi yaptırıyor. Bunun tabii elektronikle alakası var. Tabii Süperman oluyorsun. Tabii ki senin otomobil kullanma tecrübenle de alakası var. Yani birisi oturup da langırt diye gazına bastırıp direksiyonu çevirse ağaca çıkarsın ama aynen öyle. Otomobili tanıyan, bilen, bu işte tecrübeli olan kişiler için de çok kolaylıkla ona hemen absorbe ediyorsun. Bayıldım yani ama hakikaten. Ama tabii bir oda kadar da bunu limitte kullanmak çok zor. Çok zor. Onun için gerçekten profesyonel olarak eğitim alman lazım. Gerçekten çok iyi otomobili bilmen lazım. Çünkü önden motorlu otomobilin en kolay yönü şudur. Arabayı hissedersiniz. Evet. Şu anda biz oturma pozisyonu olarak da iyice arka aksının yakınındayız. O yüzden otomobilin hareketlerini çok güzel hissediyoruz. Ama bu size fazladan
Güven verebiliyor. güven verir. Ondan sonra otomobilin bir de tabii diferansiyelin de çalışma prensibini iyi bilmeniz İyi bilmek lazım. Nerede kilitliyor, hangi... Bir anda, kilidini bir anda bir değiştirir. Orada gazın içinde olduğunuz virajda hop diye atabilirsiniz. Şöyle bir detay vermek istiyorum. Hakikaten hızlı bir otomobili hızlı kullanmak asıl meziyet. Pro Kart'ta yarışacağım. 21 beygir Rotax makineler. 12 bin devir çeviriyorlar. Yani deli gibi yürüyor o kart aracı ve o otomobili kaydırmadan limitte kullanmak çok zor. Kaydırıyorsun yani ister istemez. Ne zaman kaydırmazsan güzel zaman çıkıyor. Tabii. Bu otomobiller de hani İstanbul Park'ta falan çok rahatlıkla 2.08 hatta 2.08'in altı da profesyonel bir sürücü döner bu otomobille. İstanbul Park güç emen bir pist olduğu için onunla çok güzel zaman yapılır. Şu anda bütün etraftaki herkes Ferrari'nin gaza basmasını bekliyor arkadaşlar. Otobüs şoföründen şeye kadar bütün yanda herkes bakıyor zaten. Çok ilgi çekiyor. Yani böyle sülün gibi hakikaten çok güzel duruyor. Sıfır 200 8,5 saniye. 100-200 4.3'lerde. 100-200'den sonrası. Yani devirlenme bitmiyor. O ses arttıkça yüzünüz gülüyor. Hani böyle bir otomobilde mutsuz olamazsınız. Öyle söyleyeyim. Vallahi çok teşekkür ederim Ferhat abi. Çok güzel bir deneyimdi. Benim için de aynı şekilde. Hep böyle bakıyorduk. Ah keşke kullansak diye. Bu imkanı da bize tanıdığın için ne demek, benim için çok teşekkür ederiz. İnşallah size de arkadaşlar aktarabilmişimdir hissettiklerimi. Ferhat abi zaten çok güzel anlattı. Bence güzel bir video oldu. Beğenin, paylaşın. Bunun gibi videolarımızın gelmesi için daha çok paylaşın. Daha çok büyütelim aileyi. Böyle güzel videolar çekelim. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Görüşmek üzere. İnşallah bir dahaki Süper Spor testlerimizde. İnşallah. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.